Herkese merhabalar. Yine nefis bir tatlı tarif ile daha karşınızdayız. Bugün sizlere yaz mevsimine de uygun hem şerbetli hem sütlü ve son derece hafif, ismini de yavru vatandan alan bir tatlı yapacağız. İçerisinde un ve yağ olmayan, oldukça az ve basit malzemelerle yapılabilen, mevsim meyveleriyle dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz, önemli günlerimizde de kolaylıkla sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes bir lezzet. İşte karşınızda Kıbrıs tatlısı. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 paket vanilya ve kabartma tozu, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz. Kreması için 1 litre süt, yarım bardak şeker, yarım bardak nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Şerbeti için 2 bardak su, 2 su bardağı şeker. Süslemesi için portakal ve kivi. Malzemelerimiz bu şekilde. Şerbetimizin yapımıyla başlayalım. Tenceremize şekerimizi aldıktan sonra suyunu ekleyip güzelce karıştırıp ocağımıza alalım. Tatlımızın tabanını yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 4 adet yumurtayı bir çırpma kabına aldıktan sonra 1 bardak şekerimizi ilave edip çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şeker açık sarı rengi alıp iyice köpürene kadar çırpıyor olacağız. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra 1 bardak galeta unumuzu, 1 bardak Hindistan cevizimizi, kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz ve güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Kıvamını daha iyi anlamanız açısından gösteriyorum. Son olarak bu karışıma iri çekilmiş cevizimizi de ekliyoruz. Cevizleri ekledikten sonra bir spatula yardımı ile katlayarak karışmasını sağlıyoruz. Harcımızı alacağımız borcamı çok az bir miktar yağ ile bir fırça yardımıyla yağlayalım. Karışımımızı kabımıza alabiliriz.
Güzelce yayıp her yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Tatlımızın tabanı fırına girmeye hazır. Önceden 180 dereceye ayarladığımız fırınımıza atıyoruz. Bu arada şerbetimiz de kaynıyor. 15 dakika kaynaması bizim için yeterli olacaktır. Tatlımızın kremasını hazırlamaya geçebiliriz. 1 litre sütü tenceremize alıyoruz. Daha sonra yarım bardak toz şekeri ve nişastayı ilave edip topaklanmaması için güzelce çırpıyoruz. Ocağımıza alıp orada da karıştırmaya devam edelim. Kıvamını alan kremamıza bir paket vanilyayı da ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hazır olan şerbetimizi ve kremamızı soğumaları için dinlenmeye bırakabiliriz. Tatlımızın tabanı güzelce pişti ve kızardı. Onu tezgahımıza alıp soğuyan şerbetini verme aşamasına geçelim. Şerbetini vermeden önce bir kürdan yardımıyla daha iyi çekmesi için küçük delikler açalım. Artık şerbetini gezdirebiliriz. Her yerine güzelce yayalım. Dinlenmiş olan kremamızı bitirme aşamasına geçelim. Bir poşet krem şantiyi kremamıza ekleyip tekrardan güzelce çırpıyoruz. Kremamızın son kıvamı bu şekilde olacak. Hazırladığımız kremamızı şerbetlediğimiz tatlımızla buluşturabiliriz. Bir kaşık ya da kepçe yardımıyla
her yerine eşit bir şekilde yayalım. Bunun için bir spatula ya da düz kenarlı bir araç kullanabilirsiniz. Tatlımızı birkaç saat dinlenmesi için buzdolabına alalım ve servisine geçelim. Evet, tatlımızı güzelce süsleyip siz değerli izleyicilerimiz için böyle bir sunum hazırladık. Sizler de mevsim meyveleri ve şekerlemeler ile dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece basit ama bir o kadar da lezzetli ve hafif, kolayca yapabileceğiniz, misafirlerinizin de mutlaka memnun kalacağı bir tatlı. Desteğiniz bizim için çok önemli. Tecrübelerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımıza beğeni ve yorum yapmayı, Instagram'dan da sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.